Evet, sonunda kubbenin kapandığı bu bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde bu evin bu halden bu hale nasıl geldiğini, son katları nasıl çıktığımızı hepsini göreceksiniz. Bundan sonra da zaten evin artık sıvasını ve iç tasarımını yapmaya başlayacağız. Aslında bununla da kalmıyor. Gene Eylül'de havalar soğuduğunda daha da basit olan aynı yöntemle nasıl istimlak duvarları, saksılar yaptığımızı göreceksiniz. Ferro sement ile mutfağı, kemerleri, camların üzerinde kemerleri istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde sağlam yapılar yapmayı göreceksiniz. Uygulamalı olarak burada çekip yapacağız. Ama şu an saat 6.30, bugün 21 Haziran, yengeç dönencesi ve sıcak günler yaşıyoruz. 40 dereceleri görüyor hava. Bahçede, dışarıda gölge altında olmayan bitkiler maalesef kötü durumda. Bu sebepten dolayı durduk. Bu aşırı sıcaklarda bir şey yapmamak adına. Zaten doğal sıvamız da, daha doğrusu ekolojik sıvamız da diyeyim, 30-32 derecelerin altında uygulanması öneriliyor. O yüzden durduk. Hadi gelin şimdi bundan bir hafta önceye dönelim ve en son kaldığımız yerden bu kubbenin kapatılmasına neler yaptık? Diğer kubbede, daha doğrusu üstü biraz kesik olan kubbede nerelere kadar geldik? Son aşamaları kubbe kapanana kadar hep beraber izleyelim. Evet, 8. gündeyiz. Kubbelerde birer kat çıktık bile sabah. Bakın artık nasıl içeriye giriyor, görüyorsunuz, çok az kaldı. Burası da biraz daha var. Ama şimdi İnsan faktörü olduğu işin içerisinde biz poşetlerin kalınlığı her yerde aynı olmuyor. Zamanla bu yuvarlak. Şimdi göreceksiniz, bunu tam ortaya alacağım şunu düşürmeden. Allah! Bu işte olmamalıydı. Evet. Bakın. Şimdi burayı kaldırıyorum. Anca oldu. Neredeyse burası bir poşet. Alçak karşıya göre. Bunun için ne yapacağım? Buradan, ayağımın olduğu yerden ipin kapkalın geleceğim buraya. Sonra şuradan tekrar yükseliyor belli. İpince bir parça geçireceğiz. Bu şekilde bir iki kat yaparak bu boşluğu, bu yanlışı düzeltmeye çalışacağız, bakın. Şimdi tel döşeyip iyice bakıp her yerine nerede kalın, nerede ince yapacağımızı bir yere göre eşitleyeceğiz. Burası, fark ediyorum zaten çıkınca da en yüksek noktası, buradan hiza almaya başlıyorum. Karşısı aynı. Biraz aşağı indim. Bakın böyle olması lazım. Dönüyorum. Böyle iyice yükseliyor. 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 Sonra aşağı düşmezsem şurada da yüksek. Neredeyse buraya kadar böyle yükselterek, yani şişman şu noktadan sonra zaptayı çıkaracağız. Çok şişman başlıyoruz bu noktaya kadar. Şurası aşırı şişman. Şurada normalleşecek. Çok ince yapacağız. Tekrar şu noktadan sonra aşırı şişman. Böyle bir şey yapacağız. İkinci turda düzelecek diye düşünüyorum. Evet, 9. gün. Bugün işçilerimiz yok, sadece 4 tane gönüllüyüz. Şimdi Frederick'le bu koridora bulduğumuz eski çam şeylerini kestik, koyduk buraya. Bor yağıyla koruma sağlıyoruz. Kubbemizi görüyorsunuz, artık bitmek üzere. Bir kat attık, bekliyoruz. 2 saat 3 saat bekleyeceğiz kurumasını, sonra bir kat daha atacağız. O sırada bu işleri yapacağız. Yani bu koridoru yavaş yavaş kapatmaya başlayacağız. Bu tahtaları böyle koyuyoruz, sonra aralarına çuvalla bu tahta aralarını da kapatacağız, yani boşluk kalmayacak. Evet, görüyorsunuz ne kadar kapanmak üzereyiz galiba. 3 maksimum 4 çuvalımız kaldı.
yatak odamız bitti. Bu kubbe için daha zamanımız var ama bu kubbeyi de sonuna kadar kapatmayacağız. Biraz yükselip bir 50-60 santim, sonra üstünü 2 metre çapında bir balkon yapacağız. Teras gibi. Okay Frederick, I'm coming. Geliyorum. Frederick. Tahtalardan kesiyoruz. Dengelemek için koyacağımız koridorun tahtalarını. Atlarına göster. Bakın bunlar bu arada 5 senedir dışarıda duran plywoodlarım. Artan malzemeler şöyle göstereyim. Yani plywoodlara hiçbir şey olmuyor, gayet sağlıklılar. Hava 32 derece galiba. Daha çok oturuyoruz. Evet, şimdi bu 8 tahtamıza göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahtamıza göre mesafe bırakıyoruz 57 santim her birinin arasında. Sonra plywood koyacağız ama ondan önce tabii biz inşaat şeylerimizi koyacağız buraya. Evet, kubbemiz neredeyse sadece 1 metre genişliğinde bir şey kaldı. Kubbemiz bitiyor. Evimizde kapanmak üzere artık. Bu ortada sesin nasıl değiştiğini fark ediyorsunuzdur mikrofonlarla bile. Bu da salonumuz. Toprağımız bitti. Yani anca burası için var. Yarın gene böyle çalışıp ertesi gün. Şimdi kalan poşetlerimizle bu araları dolduruyoruz. Bunun üzerine de plywood gelecek. Sonra izole edip bahsettiğim gibi güneş panellerini koyacağız. Onları aldık. 4 tane 550 watt güneş paneli olacak burada. Sadece aydınlatma, buzdolabı ve televizyon için kullanacağız. Bir de belki çamaşır makinesi sıcak günlerde, yani güneşli günlerde. Gördüğünüz artık şeyimiz, yuvarlağımız 15 santim kadar küçüldü. Bunun üzerine de şimdi tek bir çuval atıp bırakacağız böyle. Evet, bu da kubbemizin içi. Şantiye şefimiz onay verdi. Artık gördüğünüz gibi tamamen gölgeye düştük. Yukarıdaki son şeyi böyle atabildik. Artık bunun üstüne tek bir şey atıp kapatacağız. Böylemesine, boylamasına dediğim gibi. Yatak odası kubbemiz tamamlandı. Bu tarafa geçiyorum. Banyomuz tamamlandı. Bu şekilde çatı yapılacak. Burayı da yarın 5 kat daha çıkıp biraz daha küçültüp tepesine 5-6 kat maksimum. Üzerine teras yapıyoruz. Tam kapatmayacağız. 3 kişi gönüllü, bir de ben 4 kişi hallettik. Frederick, Anna ve Ercan'la ve Star da hafif yardımcı oldu. Evet, son durumumuz bu. Evet, 10. gün. Biliyorsunuz bu salonun üstü teras olacak. Bu sebepten dolayı bir 4-5 tane daha çuvalla içeriye gireceğiz. Yeteri kadar büyük bir balkon olacak ve bugün artık çuvallama işi bitiyor. Bundan sonra sıvaya başlayacağız. Önce çok ince bir kaba sıvayla yapıp sonra doğal sıvamız var, onu kullanacağız. Evet, burası da bitti. Bu şekilde teras olacak aynı buranın üstü gibi. Buranın da üzerine şimdi 40'lıkla basit bir şeyle üzerini kapatıvereceğiz şu küçücük deliği. Ya. Evet, toprakta Tayfun kum dolduruyor. Gül taşıyor. Buradan da içeriye girip bize geliyor. Hadi bakalım beyler.
Oh. Ist verstopft. The camera's in the way of the stumping. I gotta take it off. No. Evet. Şu an bitti. Yatak odasında bu son katı. Orası balkon olacak. Burasını da şimdi kapatıyoruz artık, üzerine bir poşetler koyup. Boz! Köpekler evlerine geçti bile. Bakın nerede duruyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bu zaten içeriye çökme gibi bir şey yok. Çökse de sıkışır kalır. Evet, yatak odası kubbemizin sonuna geldik. Bu küçücük 15-20 santimlik deliği bu iki tane şeyle kapattık. Artık tamamen kubbemiz tamamlandı. Bahsettiğim gibi kubbe tekniklerinde Mimar Sinan'ın yaptığı gibi, Mimar Sinan zamanında da demir yoktu arkadaşlar. Bütün bu kubbe ağırlığı yanlara veriyor. Aslında ben buraya kamyon bile koysam bütün ağırlık tam tabana yayılıyor. O yüzden zaten kubbelerin sağlamlığı veya o yüzden 50 metrelik 30 metrelik camilerin kubbesi sağlam bir şekilde yüzyıllardır duruyor. Bu da o sistem. Gördüğünüz gibi artık kubbe tamamlandıktan sonra son kilit taşlarını koyduktan sonra artık ağırlık hiçbir şekilde ortaya çökme gibi bir şey yapamaz. Zaten bunun ortaya çökmesine imkan yok. Çökse de gene kubbe birbirini tamamlar kalır. Hani depremlerde de %100 bu arada depreme karşı dirençli binalar olduğu için aslında bu tekniği kullanıyorlar. Kaliforniya'da bir profesör zaten bizim Harran evlerinden biraz esinlenip bu tekniği çıkarmış. Kaliforniya depremleri biliyorsunuz İstanbul depremleriyle aynı oldukları düşünülüyor fay hatlarının. Yani büyük 8-9 şiddetindeki depremlere bile dayanıklı. Öyle insanların söylediği gibi ilk yağmurda falan değil. Tam tersi bu binaların 300-400 sene rahatlıkla ayakta kalacağı söyleniyor. Ki örnekleri de var. 60-70 senedir hala ayakta kalan ki Harran evleri galiba 250-300 sene oldu yapılalı. Kubbemiz böylece bitmiş oldu. Ben de yavaş yavaş dinleyeyim. Artık bundan sonra buraların terası ki önce dış cephenin bir sıvasını atmamız lazım. Onun için de doğal bir sıva kullanıyoruz Termofor'dan. Bu sefer yapmaya biz çok üşendik. Termofor diye bir firma var. Burada bu doğal sıvayı sizin için özel hazırlayıp 25 kiloluk veya 20 kiloluk paketlerde size gönderiyorlar. Tek yapmanız gereken suyla karıştırıp uygulamak oluyor. Zaten sıvayı yaparken bu konu hakkında bilgileri de alacaksınız. Evet, kapanmış kubbemiz. Ercan'la Fredri yaklaşık kaç gün oldu Ercan? 10 gün mü? 2 hafta mı? Ama son 3 gün falan çok durduk. Tek tek gittik. Yaklaşık 10 gündür burada ve 10 gündür aslında evin yarısından bu hale gelişini gördü. Hatta Samsun'a gidiyordu. Vazgeçti. Bir hafta daha uzattı durmak için. Fredri zaten çalışma hastası. O evin bitimine kadar burada. Evet. Gördüğünüz gibi evimizin çuvallama şeyi bitti. Şöyle bitti. Bakın bu çatının atısına buraları da doldurduk. Şeyle aynı hizaya getirdik tahtayla. Buraya da yapacağız ama karşı tahtaları atmadan buraya koyamayız maalesef. O yüzden önce tahta alacağım. Elimdeki tahtalar bitti. Daha doğrusu var ama iskele olarak kullanıyorum şu an. Dış sıvadan sonra buraların da tahtasını atıp aralara küçük poşetler koyup artık evi tamamen kapatmış olacağız. Ama gördüğünüz gibi kubbe bitti. Yandan da şöyle size yumurtanın geliş şeklini göstereyim. Bakın. Tam bir yumurta. Go through the window. No. You sure? Don't step on it. Okay. No. Gördüğünüz gibi. İçeriği de çekeyim.
Şimdi çuvallar. Ay sen burada gölgede mi oturuyorsun içeride güzel kızım benim? Burası güzel mi? Burası gölge mi? Burası senin evin olsun mu? Ha? Burayı sana yapalım mı? Zaten sahiplenmişsin bile. Evet kubbemiz.